Öyle bir kent düşünün ki yeryüzünde bir zamanların en önemli kentlerinden biri olsun. Ve o bir zamanların kültür başkenti olsun. Hatta mimarlık, yontu, heykeltıraşlık merkezi olsun. Ve bir kent düşünün böylesine önemli bir yerleşim merkezi ve yüzlerce yıl sonra kaybolsun. Sonra tekrar bulunsun, keşfedilsin, yeri belirlensin. Tam işte bir zamanların kültür başkenti burasıydı denildiği anda yeniden kaybedilsin. Ve yaklaşık 1500 yıl sonra tekrar yeri bulunsun ve bu defa işte dünyanın en önemli kültür başkenti. Antik çağın doruk noktası bu kent olsun. Evet, burası Afrodisyas. Burası Roma İmparatorluğunu kuran Büyük İmparator Augustus'un Asya'dan tek bir kent seçtim kendime ve onu korumam altına alıyorum dediği kent. Antik çağların muhteşem kenti, kültür başkenti, dünyanın en önemli heykeltıraşlık okullarının merkezi Afrodisyas. Antik çağların kültür başkenti, heykeltıraşlık alanında bir ekol Afrodisyas kenti. 1961 yılında gazeteci ve fotoğraf üstadı Ara Güler'in fotoğraflarını çektiği andan itibaren dünyanın en önemli arkeoloji dergilerinde, hatta siyasi dergilerde bile kapak resmi olan meşhur Tetrapilon, yani 4 ayaklı 4 sütunlu giriş kapısı resmi bugün Aydın'ın Geyre beldesinin hemen içerisinde hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir mit, bir masal, bir öykü değil ya da 60'lardan kalan bir fotoğraf değil. Bugün hala Tetrapilon ayakta. 1961 yılında New York Üniversitesi'nin Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kenan Erim buraya geliyor ve Afrodisyas kentinde geniş kapsamlı bir kazı çalışması başlatıyor. Kenan Erim yaklaşık 30 yıl boyunca hayatının sonuna kadar bu devasa kenti toprak altından çıkarabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ve nihayet Afrodisyas Türkiye'nin ve dünyanın en önemli antik kentleri arasına giriyor. Giriş kapısının hemen yanında Kenan Erim Hoca'nın mezarı duruyor. Dünyada bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan en önemli heykel okulu kenti, antik çağların kültür ve sanat başkenti Afrodisyas, bugün Batı Anadolu'da Aydın ilinin Geyre beldesinde bizi bekliyor. Roma İmparatorlarının özel siparişlerle heykel istediği, yontu sanatının büyük ustalarından kendilerine iş yapmalarını istediği Afrodisyas, özellikle Roma devletini, Roma İmparatorluğunu kuran Büyük Roma İmparatoru Augustus'un koruması altındaydı. İmparator Augustus bir gün kendisine Asya'dan kendine bir kent seçsen sen hangisini seçersin diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden doğuya doğru döndü ve elini kaldırarak Afrodisyas benim olsun dedi.
Günümüzde bu bölgenin adı olan Geyre, Karya'dan geliyor. Antik çağda Aydın ilinden Denizli iline kadar, yani Muğla'dan Denizli iline kadar böyle Karya deniliyordu tüm bu bölgelere. Türkler ilk defa gelip bu bölgeye yerleştiğinde bölgenin adını Karya'dan türeterek Geyre adını verdiler. Bugün buradaki modern Geyre köyü restoran çalışmaları başlamadan önce 2 kilometre kadar batıya taşındı. Afrodit kültü, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ya da Afrodit dini aslında Anadolu'da çok daha eski çağlarda ortaya çıkan Kibele, yani ana tanrıça inancına benzeyen niteliktedir. Sezar, Afrodisyas'a altından bir Eros heykeli armağan etti. Afrodisyas'a Büyük Roma İmparatoru Augustus tarafından verilecek imtiyaz hakkı için telkinde bulundu. Yani Sezar bu kenti Roma'ya tanıtan ve Roma'ya anlatan en önemli hükümdarlardan birisi oldu. Afrodit tapınağı Afrodisyas adını verdi ama Hristiyanlık döneminde de çok geniş bir kullanıma sahip oldu. Bizans döneminde çevresindeki alan daha fazla genişletildi ve içerisine 3 ayrı nef, yani bölge bölge 3 ayrı hol inşa edilerek bazilikal tipte bir kilise ortaya çıkarıldı ve kentin adı da Stavropolis, yani Haç kenti olarak değiştirildi. Böylece Afrodisyas, yani Afrodit kültürüne, inancına sahip burada yaşayan insanlar daha sonra Hristiyanlığa geçerek tapınaklarını yeni dinin, yani Hristiyanlığın hizmetine sundular kilise olarak. Afrodisyas'ın tarihçesi. Kent adını aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten almıştır. Afrodisyas ismi ilk olarak M.Ö. 2. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Kent daha önce başka adlarla anılıyordu. Kullanılan isimler sırasıyla Lelelogonpolis, Megapolis, Ninoi, Afrodisyas, Kayra ve Geyre. Yerleşim geç Neolitik çağa kadar uzanmaktadır. Akropol'de ve Pekmeztepe'de yapılan kazılar neticesinde iki köyün varlığı kanıtlanmıştır. Milattan önce 2. yüzyılda Roma egemenliğinin güç kazanmasıyla kent kutsal yöre olarak önem kazanmış ve Afrodisyas ismini almıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan tiyatronun sahne yapısının duvarlardaki yazılarda Sezar'ın Afrodit'e hediye ettiği altın bir Eros heykelinden söz edilmektedir. Dolayısıyla Sezar kente gelmiş, tanrıçaya sadakatini sunmuş olabilir. Milattan önce 40. yılında Sezar'ın öldürülmesinden sonra katillerin yandaşlarından olan Labineus ve adamları kenti ele geçirip talan etmişlerdir. Octavianus ve Antonius sadakatinden ötürü Milattan önce 39. yüzyılda Triumvir kararıyla bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar vergi mafiyeti, tapınağa sığınma hakkı ve özelliktir. Milattan önce 27'de Octavius'un tahta çıkışından sonra sıcak ilişkiler devam etti. Milattan sonra 1. yüzyılda da ilişkiler devam etti. Julius Claudius'un soyundan imparatorları kente büyük ilgi duyuyorlardı.
Milattan sonra 22 yılında Tiberius daha önce Senatonun tanıdığı ayrıcalıkları yeniden onaylamıştır. 3. yüzyılın sonuna kadar bu ilgi devam eder. 1 ve 3. yüzyıl arası buradaki heykeltıraşlık okulunun ünü her yere yayılmış ve çok uzaklardan bile Afrodisyas'ın ziyaretçi almasını sağlamıştır. Salbakos'tan yani Baba Dağı'dan çıkartılan mermerler burada işlenip birçok yerden gelen siparişleri karşılamaya çalışıyordu. Heykellerinin yanı sıra bilim ve sanat alanlarında eserler ortaya koymuştur. Xenokrates bilim ve sanat alanında Hariton, Roman, Alexander Aristo'nun eserlerini yorumlar ve dersler verir. 3. yüzyılda birçok eyaletin başkentliğini yaptı. Roma'nın bölünmesiyle kentin kaderi önce Doğu Roma, daha sonra Bizans'ın eline kaldı. Afrodisyas 4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasından burada bir piskoposluk merkezinin kurulmasını sağlamış, fakat kökleri çok eskilere dayanan pagan kültürünü yok edememiştir. İlk 2 Hristiyan azizi burada şehit edilmiş ama her şeye rağmen paganizm etkisi sürdürülmüştür. Bu yeni akımın yani paganizmin kalıntılarını silmeyi amaçladığı da bir gerçektir. Bu nedenle Afrodisyas ve Afrodizyaslı sözcükleri yazıtlardan sistemli bir şekilde silmişlerdir. Hatta 7. yüzyıl süresince kente Stavropoli yani Haç kenti adı verildi. Fakat Afrodisyas'ın adı tamamen yok olmadı. Bizans döneminde Kayra adını kullanıldı. Günümüzde de Geyra adının Kayra'dan geldiği düşünmekteyiz. Jeolojik olarak bir fay hattı üzerinde bulunan Afrodisyas, tarihi boyunca depremlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Günümüzde bu depremlerin izlerini restorasyon yapılan yapılardan görebiliriz. 350 ve 360'lı yıllardan tıpkı komşu Efes gibi ciddi depremlerle uğramış ve su kanalları çok büyük hasar görmüştür. Söyleyeceklerim bu kadardır arkadaşlar. Yine kültürel açısından çok önemli bir yer olan Afrodisyas'ı tanıtmak istedim arkadaşlar. Şahsi yorumum, yani akın akın turistler Türkiye'ye neden geliyor diye soracak olursanız, birincisi biz Müslümanız, Mekke'ye gidiyoruz. Neden? Çünkü bizim hac alanımız, kutsal topraklar. Değerli arkadaşlar, Hristiyanlar da yani Batı alemi de bu toprakları kutsal olarak görüyorlar. Yani Meryem Ana Evi Müzesi onlar için resmi bir hac merkezi. Nasıl ki biz Osmanlı İmparatorluğu'yla övünüyorsak, ondan önce Selçuklu ve geçmişle aynen onlar da Bizans, Roma İmparatorluğu'yla övünerek geçmişlerini burada yaşamaya geliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla akın gelen turistlerin ne amaçla geldiklerini de öğrenmekte fayda var. Bir diğer yorumum ise der arkadaşlar,
Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi gezip dolaşın, sizden öncekilerin başına neler geldiğini görün. Ben tüm bu antik kentlere bu mantıkla bakıyorum. Daha önce yoldan çıkanların ne hale geldiklerini görüp ibret almaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.